Kitap okumak sadece zaman kaybı. Yani en azından okuduklarını öğrenmek için bir sistem geliştirmediysen. Sonuçta bir kitabı okuduğun zaman ya eğlenmek için okursun ya da bir şeyler öğrenmek için, kendine bir şeyler katmak için. Ve günün sonunda sadece roman okumuyorsan, yani bir şeyler öğrenmek için de kitap okuyorsan, elinde sonunda bir sisteme ihtiyacın var. Ve belki de bu sistem ya da bu sistemi geliştirmek, kitabın kendisini okumak kadar önemli. Şimdi benim ilk okuduğum kitaplara baktığın zaman muhtemelen altında hiçbir çizgi göremezsin, hiçbir işaret göremezsin. Sadece okuyordum ve öğrenmek gibi bir şeyim yoktu. Dönüp baktığım zaman aslında bayağı komik gözüküyor çünkü kitaplar sadece bilgi veriyor ama hiçbir çizgi yok, hiçbir öğrenme yok. Sadece hatırladığım bir iki tane anahtar sözcük. Bunun önüne geçebilmek için yapabileceğin ilk şey cümlelerin altını çizmeye başlamak. Yani tabii gördüğün her bilgiyi de çizme. Gerçekten kendi hayatında kullanabileceğin ya da yarın öbür gün işinde, günlük hayatında sana yardımcı olabilecek şeyleri çizmeye özen göster. Bana kalırsa ben sadece günlük hayatta kullanabileceğim yerleri ya da videolarda bana bilgi kaynağı olabilecek yerleri çizmeye çalışıyorum ki en çok verim aldığım yerlerde burası oluyor. Şimdi tamam, buraları çizdik de altını çizince bir anda bilgiler beynine yüklenmiyor. Bunları gidip bir yere not alman lazım. Şimdi burada biraz daha nasıl rahat ediyorsan ona önem ver. Çünkü kimileri not defterine not almayı sever ve daha iyi öğrenir. Kimileri ise bilgisayar ortamına. Ben bilgisayar ortamına not alanlardanım çünkü hepsinin elimin altında bulunması hoşuma gidiyor. Sadece tek bir şehirde yaşayan birisi değilim, birden fazla yere yolculuk ediyorum. Ve bu sırada elimde bulunan bilgisayardan direkt oraya ulaşabiliyor olmak, hatta telefondan ulaşabiliyor olmak işime geliyor. Ama tek bir yerde lokasyonum bulunsaydı o zaman muhtemelen defteri kullanırdım. Çünkü yazıları yazarken hissetmek, elinin o kağıda onları yavaş yavaş yazması, akılda kalması için daha iyi bir yöntem. Notları alırken ama çok önemli bir yer var. Hatta muhtemelen öğrenmenin gerçekleşeceği yer burası. Notları alıyorsun ama kendi kelimelerinde. Yani ben bir yeri okudum. Diyelim ki Ali var. Ali'ye ben bunu anlatmak istiyorum. İşte çok heyecanlıyım. Ali çok sevdiğim bir arkadaşım. Ben bunu Ali'ye nasıl anlatırım? Kendi kelimelerinde. Ya bir yere not alacağın zaman oradaki tüm cümleyi aynı şekilde alıp oraya koyma. Düşün bir aklında. Kendi cümlelerimle, kendi kelimelerimle nasıl bu yapıyı, bu paragrafı kurabilirim? Git aç sonra bilgisayarını artık ya da defterini. Oraya kendi cümlelerinle yaz. Baktın çok mu benziyor? Biraz daha düşün. Nasıl anlatabilirim? Kendi anlayacağın tarzda. Sonuçta kendine yazıyorsun bu notları, başkasına değil. Üstün bir yazı yazıyormuş gibi davranmana da gerek yok. En kolay biçimde, en rahat nasıl anlayacaksan öyle yaz. Kendi cümlelerini kendi kelimelerinle oluşturduğun zaman gerçekten de durup düşünmüş oluyorsun. Ben bu bilgiyi öğrendim, bu bilgiyi nasıl anlatabilirim? Kendi kelimelerini, kendi cümlelerini kullanman bu yüzden çok önemli. O yüzden asla sakın kitapta yazan şeylerin aynısını birebir geçirmeye çalışma. Bunları özet niteliğinde kullanabilmek için alıyoruz. Yani yarın öbür gün bir bilgiyi merak edersin. Dersin ki bu kitap ne anlatıyordu? Ya da bu kitapta bir şey okumuştum da neydi bu tam olarak? O zaman işte bu aldığın notlar devreye giriyor. Yani kendi cümlelerinde not almak hem aklında kalıcılığı arttırıyor hem de diyelim ki unuttun. Tekrardan okuman için her zaman elinin altında. Yarım saat kitabı tekrardan baştan sona göz gezdirmene gerek kalmıyor. Çoğu bilgi içeren kitap bir kez okunup bir kez özetlendiği zaman yeterli olmayabiliyor. O yüzden ikinci kez, üçüncü kez okumaya da kitapları çekinme. Yani şöyle düşün. Bir tane kitap olsun, içinde çok fazla bilgisi bulunan. Yani diyelim ki Sapiens'i okuyorsun. İçerisinde çok farklı konulardan çok fazla bilgi var. Sen bu kitabı 10 defa okusan, içindeki tüm bilgiyi özümsesen gerçekten bir küçük minik bir kütüphane olursun yani. Hem insanlar, hem insan tarihi, hem imparatorluklar, birçok konunun tarihi hakkında ve yapısı hakkında bilgi sahibi olursun. Ve sadece tek bir kitaptan. O yüzden bu kitaplardan atıyorum ilk okuduğunda %5 verim alıyorsan, %5'ini hatırlıyorsan, ikinci okuduğunda belki de %15 alacaksın. Dördüncüde %20, %25. O yüzden çok değerli bulduğun kitapları sadece bir kez okudum, bir kez özetledim. İşte artık elimizdeki bu mantığına hemen yatma. Al bir kez daha oku gerekiyorsa. Çünkü senin okuduğun kitap sayısı o kadar da önemli değil. Ya da ne kadar sık kitap okuduğun. Bir tane kitabı al 3 defa oku, sonra ikinci kitabına geç. Mesela onu da 3 defa oku. En azından bir şeyler öğrenmiş olursun. Bir kitap buna değiyorsa sonuna kadar bu hakkını kullan. Özellikle romanlarda değil de bilgi içeren kitaplarda bu deli dehşet yarar sağlayabilir. Belki de en önemli maddeye geldik çünkü bu gerçekten hem hatırlamana hem de kendine bir şeyler katmana yardımcı olabilecek bir madde. Diyelim ki aldın eline bir tane kitap ve kitapta insanlarla etkili iletişim kurma üzerine olsun. Aldın, baktın, birinci maddede ne yazıyor? İnsanlarla göz teması kurmak. Güzel. Geldin, ben de şu an kurduğun gibi normal insanlarla da kurmaya başlıyorsun. Ama mesela bunu adım adım yapabilirsin. İlk başta ailendeki insanlarla başlarsın. Sonra dışarıda rastgele konuştuğun insanlarla, belki de en son hoşlandığın insanla. Ama bu bilgiyi alıp illaki bir yerlerde kullanmak, çok fazla zorlansan da zorlanmasan da, yani dediğim gibi ilk başta ailenle başlayıp belki en son hoşlandığın kişiyle göz teması deneyebilirsin. Ama hiç fark etmez. Bu bilgiyi alıp kullanmaya çalışmak gerçekten işte o zaman beyninde bazı nöronların güçlenmesine yol açıyorsun. Yani bu artık bildiğin senin bir alışkanlığın oluyor. Aklında yer ediyor. Neden göz teması dersen bu kendimden bir örnek. Direkt ilk bunu öğrendiğim zaman etrafımdaki insanlarla göz teması kurmaya başlamıştım ama ilk önce izlediğim videoda karşıdaki insanla göz teması kuruyordum. Daha sonra ailemdeki insanlarla kurdum ve sonra etrafta tanıştığım tüm arkadaşlarımla. Ve bu artık bunu istemsizce yaptığım bir alışkanlığa dönüştü. Direkt göz teması kuruyorum, hiç çekinmiyorum, hiç sağa sola da bakmıyorum. Tabii rahatsız edecek gibi de değil, sapık değiliz ama
En azından karşıdaki insana onu dinlediğimi belli edecek kadar gözüne bakıyorum. Bu maddeleri yapıp da gerçekten hatırlayamamak mümkün değil. Bazı şeyler hayatında kullanman için uygun olmayabilir. Atıyorum bazı hormonların ne işe yaradığını kendi hayatında kullanamazsın. Gidip annenle göz teması kurduğun zaman bir anda hormonları öğrenmiyorsun. Ama bunları haftalık ya da aylık tekrarlarsan, tekrardan okursan, tekrardan göz geçirirsen sonuçta özetleri çıkardın bir kere. Sonsuza kadar elinin altında. Onları arada sırada göz geçirirsen bunları unutma ihtimalin yok. Mesela en basitinden şu örneği vereyim bu konuyla alakalı. Dopaminin ne işe yaradığını bir türlü aklımda tutamıyordum. Sürekli karıştırıyordum yani. Çok basit bir tanımı var ama iki tanım arasında gidip geliyordum. Bunu da aklıma şöyle kazıdım. Her mutluluk verici bir şey yaptığım zaman, her zaman keyfim yerindeyken ne yapıyorsam o an. Film mi izliyorum, yemek mi yiyorum, ne yapıyorsam arkadaşlarımla mıyım? O an dopamin salınımının olduğunu düşünüyordum. Ve gerçekten de aslında oluyordu. Ve bu dopamin salınımının bende nasıl bir etkiye yol açtığını düşünüyordum. Böyle bir şekilde aklımda kaldı. Videonun sonuna geldik. Videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutma ki algoritmaya yardımcı olasın. Ve aynı zamanda da senin dışarıda seninle aynı düşünen, kendisini geliştirmek isteyen insanlarla karşılaşma şansın artsın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendine iyi bak.